Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere evde çok kolay pizza yapımını göstereceğim. Hemen malzemelerimi sayıp ve başlıyorum. Önce 1,5 bardak ılık suyum. Biraz sıcağa yakın olması lazım. Şöyle 1,5 bardak suyumu döküyorum. İçine 1 paket maya veya yaş maya. 1 kaşık tuz. Şöyle bir tatlı kaşığı şeker ve 1 çay bardağı sıvı yağ. Onları da ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. İyice hepsinin erimesini, özleşmesini sağlıyorum. Gerçekten çok kolay. Hani bazen yapımı, aşamaları insanlara çok zor gelebilir ama inanın o kadar kolay ki ben devamlı yapıyorum. Ve çok da güzel oluyor. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi yine kontrollü bir şekilde unumu ekliyorum. Çok fazla sert bir hamur olmayacak. Benim hamurum hazır. Bu şekilde bir hamur olacak. Şimdi bunun üzerine streç filmle kapatıp 45 dakika mayalanmasına bekleyeceğim. Evet. Bu şekilde sıcak bir yerde üzerinde örtüyorum ben havluyla. 45 dakika bekleyeceğiz. Şimdi pizzanın sosunu yapacağız. Onun için gerekli olan malzemelerle başlıyorum. İlk önce domates salçasını kabıma alıyorum. İçerisine yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı tuz, biraz fesleğen. Ben bunu kendim kurutmuştum. Fesleğen çok güzel bir lezzet veriyor pizzanın içinde. Gerçekten deneyin. Siz de seveceksiniz. İçerisine şöyle bir tatlı kaşığı kadar karabiber, şöyle bir tatlı kaşığı kadar kuru nane ekleyip şöyle 1 bardak su bardağı su ekleyeceğim. Çünkü ben bunu kaynatacağım. Şöyle önce bir kontrollü olarak suyumu ekleyeceğim. Şöyle bir çırpıcı yardımıyla güzelce özleştireyim. Tadı harika oluyor. Evet, yarım bardak su koymuştum. Ben tamamını koyacağım. Şimdi biraz kaynatmamız gerekecek. Kaynadıktan böyle yaklaşık 5 dakika sonra katı bir kıvam alacak. Çok katı olmayacak tabii ki. Şu şekilde şimdiki sosumuz. Hani 5 dakika kaynadığı zaman yeterli geliyor. Şimdi ben bunu ocağa alıyorum. Hamurum 45 dakika sonunda bu şekilde kabardı, gördüğünüz gibi çok güzel kabardı. Ve ben sosumu da hazırladım. Şu şekilde size göstermiştim zaten. Kıvamı bu şekilde olacak. Şöyle. Hamurumun güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel kabardı. Üzerindeki streç filmi çıkartıp pizza hamurumu açmaya başlayacağım. Şöyle. Şöyle önce bir havasını alıyorum. Taştılar. O kadar çok güzel kabardı. Bu hamurdan 2 büyük tepsi pizza yapabilirsiniz. Çok da bereketli oluyor.
Evet, şimdi bezelerimi alıp ben küçük küçük alıyorum. O şekilde tepsiye yerleştirip sonra tepside birleştiriyorum bütün hamurumu. Tamam. Bu böyle hazır. Ben böyle hamurlardan küçük parçalar alıp küçük küçük böyle açıp tepsiye yerleştireceğim. Sonra tepside birleştireceğim hepsini. İkinci bezemi de açtım. Şöyle tepsime bunu da yerleştiriyorum. Evet, gördüğünüz gibi ben 4 tane beze açtım ve küçük küçük hepsini birleştirdim tepside. Bu şekilde daha güzel ve daha kolay oluyor. Çok pratik oluyor. Ve şöyle tepsi duvarlarına şöyle yapıştırıyorum. Şöyle. Çok zor gibi gelebilir ama aslında çok kolay. Evet. Bunu şimdi çatalla biraz hamuru delikler açacağım hamura. Daha çok kabarmasın. Şu şekilde. Pizzanın tabanı düzgün olsun. Bunu mutlaka yapın. Şöyle sosunu üzerine dökeceğim ve güzelce yedireceğim. Sosum çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi bu kıvama geldiği zaman sosunuz hazır. Ben pişiriyorum. Pişirmemdeki neden domates salçasının o böyle çiğ kokusunu alıyor. Çok güzel bir lezzet veriyor pizzaya. Böyle kaşıkla daha rahat ve daha güzel bir şekilde yayılıyor. Kaşık kullanmanızı tavsiye ederim. Sosunuzu damak zevkinize göre az veya çok olarak ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde çok güzel oluyor. Ne çok fazla ne çok az oluyor. Şöyle ben şimdi bunu 15 dakika tepsi mayasına bırakacağım. 15 dakika tepsi mayasından sonra pizzam fırına girmeye hazır. Peynirini koymadan 15-20 dakika arası fırında önce bir pişireceğim. Ön pişirme. Ondan sonra çıkartıp üzerine peynirini koyacağım. Sonra artık yine 15-20 dakika pişireceğim ve bitecek. Pizzamın ilk ön pişirmesini yaptım. 15 dakika sonra fırından aldım. Şimdi bendeki 340 gram peynir, mozzarella peyniri bu. Siz dilediğiniz kadar koyabilirsiniz, az veya çok. Şu şekilde üzerine serpeceğim peynirlerimi. Her tarafına eşit gelecek şekilde. Ben peynirlerimi güzelce yaydım. Şimdi tekrardan fırına vereceğim. Yaklaşık 15-20 dakika fırında kalacak ve pizzamız hazır olacak. 15 dakika sonrası pizzam servise hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor. Hala sıcak. Ben şimdi onları dilimleyeceğim. Ondan sonra servis tabağımı hazırlayacağım. Pizzalarım gördüğünüz gibi muhteşem görünüyorlar. Servisimi bu şekilde hazırladım. Şöyle üzerine kekik ve toz biber. Tek kelimeyle nefis oldular. Afiyet olsun.